Güneşin kayıp ikizi Nemesis. Başlığı görüp Güneş'in ikizi mi olur demeyin, olur. Hem de çok güzel olur. Hatta Güneş sistemindeki yıldızların yaklaşık %60'ından fazlası çift yıldızdır. Ama bizim anlatacağımız şey yıldızların ikizleri, üçüzleri değil. Şimdi şöyle bir gerçek var. Dünyada periyodik aralıklarla büyük felaketler olmakta. Örneğin dinozorları yok eden göktaşı gibi. Bir fizikçi, diğer birçok yıldızın olduğu gibi Güneş'in de bir ikizi var ve bu ikizin adı Nemesis. Nemesis her 26 milyon yılda bir Güneş'imizin çok yakınından geçiyor ve bu olduğunda büyük felaketleri de beraberinde getiriyor. Bunu söyleyen kişinin adı Richard Müller. 1980 yılında gökbilimciler Güneş'in Nemesis adında bir kırmızı cüce, yoldaş yıldızı olduğunu düşünüyordu. Galaksideki yıldızların 3'ünün kırmızı cüce ve yıldız sistemlerinin de %50'sinin ikili güneş sistemi olması onları böyle düşünmeye itmişti. Buna göre Nemesis Güneş'ten çok uzakta dönüyor ama her 100 milyon yılda yaklaşarak Güneş sistemindeki Oort bulutunda bulunan kuyruklu yıldızları rahatsız ediyordu. Yörüngesinden çıkan kuyruklu yıldızlar da dünyada dinozorların yok olmasına yol açan göktaşı çarpışmalarına sebep oluyordu. Bilim insanları Perseus tülünün arkasını görmek için ışıkla çalışan optik teleskoplar yerine radyo teleskoplar kullandı. Harvard, Smithsonian Gökfiziği Gözlemevi ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley radyo teleskopları Perseus bulutunun içindeki yıldızların haritasını çıkardı ve uzaya nasıl dağıldıklarını gösterdi. İşin ilginci, Perseus'un içinde tümü 1 milyon yıldan daha genç olan Güneş benzeri onlarca yıldız var. Güneşimiz 4,6 milyar yaşında olduğu için gerçekten bebek sayılan bu yıldızlar gaz bulutunun içine oldukça dağınık olarak yayılmış bulunuyor. Elbette birbirine bu kadar benzeyen ve hemen hemen aynı yaşta olan bebek yıldızların böylesine dağınık olması fizikçileri şaşırtıyor. Ancak Stahler bu yıldızların ikili yıldız sistemlerinde büyük oranda tek yumurta ikizi olarak doğduğunu ve sonradan kopup birbirinden uzaklaştığını söylüyor. Öyleyse Güneş'in ikizi kitlesel yok oluşlardan nasıl sorumlu olacak? Nemesis yıldız teorisi, Dünya'nın ikili ikizinin sürüklenmemek için onunla Güneş arasında yeterli çekim kuvvetini koruyarak 1,5 ışık yılı büyük bir yörüngede olması gerektiği fikrini öne sürdü. Ancak Nemesis'in yörüngesiyle ilgili sorun zaman zaman Oort bulutu olarak bilinen Güneş sistemimizin kenarındaki bir buzlu enkaz bulutundan geçme olasılığıdır. Oort bulutu gezegenlerin, kuyruklu yıldızların ve asteroidlerin küçük buzlu yapı taşlarından oluşan Güneş sistemimizin yörüngesinde döndüğüne inanılan teorik bir küredir. Bu gezegenler yapışkandır ve kayda değer bir çekim kuvvetine sahip olacak kadar büyüyene kadar birbirleriyle çarpışırlar ve sonunda bir ay veya gezegen kadar büyük olurlar. Ayrıca yörüngeden çıkarılabilen ve Güneş sisteminin merkezine fırlatılarak gezegenlere çarpan asteroidler ve kuyruklu yıldızlar yaratırlar. Bir zamanlar Oort'u neredeyse bozacak kadar yakından geçen bir ikili yıldız sistemi var ve muhtemelen dünyadan görülebiliyordu. Scholz'un yıldızı yaklaşık 70 bin yıl önce 50 bin astronomik birim mesafede, bir astronomik birim dünyadan güneşe olan mesafedir. Oort'un 5000 ila 100 bin astronomik birim arasında herhangi bir yere uzandığı düşünülüyor ve 2 trilyona kadar gök cismi içerdiğine inanılıyor. Gökbilimciler Schulz'un yıldızının bir ışık yılının yarısında geçtiğinden %95 oranında eminler. Muhtemelen Oort'u bozuyor. Ancak görünüşe göre kitlesel bir yok oluş olayına neden olacak kadar değil. Kuyruklu yıldızların Oort'un içinde var olduğuna inanılıyor ve bir hırsız modelinin ürünü
oluştuklarında yıldızlar arasındaki gök cisimlerinin alışverişi. Bu süreçte kuyruklu yıldızlar yıldızların çekim alanı arasında ileri geri çekilirler. Bu nedenle Oort teorileştirildi. Ondan gelen kuyruklu yıldızların sayısı nedeniyle onları Oort'a çeken bir kardeş yıldız olmalıydı. Bu çalışmayı yapan araştırmacılar, yıldızların dağılımını açıklamak için çeşitli matematiksel modeller geliştirdiler ve bunun mantıklı olmasının tek yolunun Güneş'e benzer kütlelere sahip tüm yıldızların ikizleriyle beraber doğmuş olduklarına karar verdiler. 1 milyon yıl içerisinde bu çiftlerin %60'ına yakınının birbirlerinden ayrıldığı düşünülüyor. Geri kalanlar ise birbirlerine daha yakın bir konuma gelerek varlıklarını sürdürüyorlar. Sonuçlar yıldızların ikili şekilde olduğunu iddia eden bilgisayar modellerini destekliyor. Bunun yanı sıra ikili çiftleri oluşturmak için genç yıldızların yaşlı yıldızlara göre daha fazla olasılığı olduğu gözlemlerini destekliyor. Fakat araştırmacılar bu bulguların başka yıldızları oluşturan bulutlara da onaylanması gerektiğini ve bu olgunun arkasındaki fiziğin anlaşılabilmesi için çok çalışma yapılması gerektiğini de dile getiriyorlar. Sonuçlar tekrar edilebilirse Güneş'in Neptün'ün 17 kat daha uzağında bulunan özdeş olmayan bir ikiz ile oluştuğuna dair yeni kanıtlar sunulacak. Bilim insanları bu ikize Nemesis yani azılı düşman adını taktılar. Çünkü dinozorların ölmesinde rol olan asteroidin Dünya'ya yönelmesine onun sebep olduğundan şüpheleniyorlar. Berkeley'in yazarlarından Steven Stahler yaptığı açıklamada "Evet, uzun zaman önce muhtemelen bir Nemesis vardı" dedi. Ancak Nemesis daha henüz bulunamadı. Eğer gerçekten var olduysa Güneşimizin kütle çekimsel kuvvetinden kurtulup galaksinin derinliklerine doğru gitmiş olması gerek. Bir daha hiç görülmemek üzere. Peki bu Nemesis yıldızı nerede? Birkaç yıl önce Avrupa Birliği yani ESA, Samanyolu'ndaki yıldızların haritasını çıkarmak ve özellikle Güneş sistemimizle yakın bir karşılaşma yaşayan veya gelecekte yakınlaşabilecek yıldızlara bakmak için harika bir şekilde adlandırılan Gaia uydusunu başlattı. Ancak Nemesis'in bulunup bulunmayacağı bilinmemektedir. Evet arkadaşlar, bu makalede Güneş'in kayıp ikizi diye gözüken ve birçok makalede de karşımıza çıkan Nemesis'i inceledik. Nemesis'in var olup olmadığı şu an şaibeli bir durumda ve belki birçoğunuz haberlerde de duymuştur ve NASA'nın araştırmalarını da takip edenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Gezegen X araştırması da mevcut. Bu Oort bulutu ya da kuyruklu yıldız ya da meteorların Dünya tarafına ve Güneş sisteminin içine yönlenmesinde bir gezegen ya da bir yıldızın sebep olabileceği düşünülüyor. Yıldız kısmı bu Nemesis. Gezegen kısmına da NASA'nın verdiği ad Gezegen X diye geçiyor. Çeşitli komplo teorilerindeki adı Marduk ya da değişik adları var ve daha çok işte bu Sümerlerin tabletleriyle de vesaireyle de bağdaştırıyorlar bu durumu. Tabii bu tamamen uç noktalar, buraları bizi ilgilendirmiyor. NASA'nın özellikle araştırmaları içerisinde Gezegen X araştırması var. Gaia uydusuyla beraber de Nemesis'in araştırması bulunuyor. Bunlar şu anlık teorik olarak düşünebilirsiniz. Bir gerçekliği yok. Ama ilerleyen zamanlarda eğer böyle bir durum netleşirse net bir şekilde verileri de verilecek bilim insanları tarafından. Şu anlık dediğim gibi Güneş'in bir ikizi yok. Sadece biz böyle adlandırıyoruz. Ama ilerleyen süreçte bulunursa ya gezegen X şeklinde ya da Güneş şeklinde bu yine bilgi olarak ve netleşmiş bir vaziyette bütün halkın bilgisine sunulacaktır. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.